Herkese merhaba, ben Erhan Özüm. Yakın zamanda Netflix, Stranger Things'in 4. sezon fragmanını yayınladı. Bir bilim kurgu hayranı olduğum için Stranger Things benim favori dizim. Girişte gördüğünüz sahne Stranger Things'ten bir kesit. Sahne, dizinin başrol karakteri Eleven'ın yeteneklerinin test edildiği bir an. Eleven, telekinetik güçleriyle nesneleri hareket ettirip, ezip, büküp yerlerini değiştirebiliyor. Bu videoda Adobe Premiere Pro'da boş bir kola kutusunu ezmeyi deneyeceğim. Bu sahne için aynı kareyi aynı açıdan 2 kere çekmek gerekecek. İyi ki kola kutusu olmadan sadece kendimi çektiğim sahne. Her şeyi bir tripod yardımı ile titretmeden çekmeniz çok önemli. Çünkü bir sonraki kare bunun birebir aynısı olmak zorunda. Sonrasında ben kareden çıkıyorum ve kola kutusunu yerleştiriyorum. Kamera çekmeye devam ederken kutuyu birazcık eziyorum. Burada kutunun aynı pozisyonda kalması için elinizden gelenin en iyisini yapmanız lazım. Bunun için çift taraflı bant ya da yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Kutuyu biraz daha eziyorum ve kareden çıkıyorum. Biraz bekliyorum. Sonra tekrar kareye girip biraz daha eziyorum ve tekrar çıkıyorum. Kutu tamamen ezilene kadar bunu birkaç defa yapıyorum. Aslında burada kutunun ezilmesine yaptığım hareket bir stop motion tekniği. Şimdi bu iki görüntüyü Adobe Premiere Pro'da açalım. Benim olduğum kareyi ilk satıra getiriyorum. Ardından kaynak monitörden kutunun ezilmeden önceki halini ikinci satıra getiriyorum. Daha sonra kutunun ilk ezilme anının giriş ve çıkış noktalarını belirliyorum. Sonra bunu zaman çizelgesine yine 2 numaralı satıra sürüklüyorum. Kutunun ezildiği bir sonraki sahneden bir kare daha seçiyorum ve onu da zaman çizelgesine sürüklüyorum. Bunu ezilen kutunun diğer tüm kareleri için yapmaya devam ediyorum. Son aşamaya gelince bunu biraz daha uzun tutuyorum. Dediklerimi tam olarak yaptıysanız kutunun ezildiğini göreceksiniz. Ve bu sinemada stop motion denen bir tekniktir. Temelde bunu her türlü nesneye yapabilirsiniz. Şimdi ikinci satırda kutunun üzerine biraz maskeleme yapmamız gerekecek. Bunun için henüz ezilmemiş olan ilk kareyi seçiyorum. Ardından Effect Controls'e gidiyorum. Opacity'nin altındaki maskeleme kalemini seçiyorum. Bu kutunun etrafını çizmeme yardımcı oluyor. Eğer masa gibi sabit bir arka plan varsa bunu hızlıca çizebilirsiniz. Ancak benim gibi arka planında hareketli bir nesne varsa daha kesin ve dikkatli maskelemeniz gerekebilir. Bu bilgi doğrultusunda sahneyi kendiniz kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi stop motion olarak çalıştığımız ve sadece birkaç kareye sahip olduğumuz için maskemizi ayarlamak o kadar da zor olmayacak. İlk klipten opacity özelliğini seçiyorum ve yaptığım maskeyi kopyalıyorum. Ardından yanındaki ikinci klibi seçip öncesinde yaptığım maskelemeyi buna yapıştırıyorum. Böylelikle birinci klipteki maskelemeyi ikinci klibe kopyaladım. Tabi kutu biraz daha ezildiği için maskenin o ezilen kısmını tekrar düzenliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bu sefer ikinci klipteki opacity'den maskelemeyi kopyalıyorum ve üçüncü klibe yapıştırıyorum. Yine maskeyi biraz düzenledikten sonra aynı işlemi 3, 4, 5, 6 şeklinde hareket bitene kadar devam ediyorum. Son dokunuş olarak her şeyi seçtikten sonra sağ tıklayıp Nest diyorum. Böylelikle tüm klipleri bir araya topluyorum. Sahnenin daha gerçekçi olması için sanki kamera elimizdeymiş gibi sahneye bir hareket vereceğim. Bunu yapmak için de bir preset kullanacağım. Bu videonun konusuna esinlendiğim Sinekom'un internet adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bağlantıyı aşağıya açıklamalar kısmına bırakıyorum. Dizide oyuncuya yaklaşmak için sahnede hareket kontrollü bir slider kullanıyorlar. Benim elimde olmadığı için, çünkü çok pahalı, bunu bir karenin ölçeğini büyüterek yapacağım. Klibin başındaki kareye bir anahtar nokta yerleştirip sonunda ölçeği %20 artıracağım. Ve bitti. İşte gördüğünüz gibi bir nesneyi zihninizle kolayca ezebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.